Merhabalar Sakas izleyicileri. Bugün Operation Fortune yani Servet Operasyonu filmini inceleyeceğiz. Bir süredir Jason Statham üst üste film çıkarmıyordu ve bayağıdır da sinemada kendisini izlememiştik. Daha önce sanıyorum 3 kez daha çalıştığı Guy Ritchie ile birlikte üst üste 2 film çıkardı. Geçen yılki Wrath of Man filmiyle birlikte arka arkaya çekilmişti Operation Fortune. Tabi bazı oyuncular ortak olmakla birlikte bir takım değişiklikler de var. Bir önceki filmi açıkçası başarılı bulmuştum fakat pandeminin etkilerinin daha ciddi hissedildiğinden dolayı o filmi sinemada izleyememiştim. Bayağıdır da Jason Statham'ı bir aksiyon filminde ve daha doğrusu sinemada izlemediğim için bu filmi sinemada izlemeyi tercih ettim. Operation Fortune, Guy Ritchie tarafından yönetilen, başrollerinde Jason Statham, Josh Hartnett, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Bugsy Malone gibi oyuncuların olduğu bir film. Şundan da bahsetmekte yarar var. Bazı Türk oyuncular da yer alıyor. Mesela Kaan Urganlioğlu ve Ergun Kuyucu gibi isimler de filmin kastında yer alıyor. Operation Fortune aslında bir grup özel askerin sanıyorum MI5 tarafından yasa dışı bir alışverişi engellemeye çalışmasını konu alıyor. Bu bağlamda da Jason Statham özel ajan olarak MI5 tarafından tutuluyor ve onunla birlikte bir ekip kuruluyor. Ve bu ekip dünya düzenini bozabilecek bu anlaşmayı engellemek için sıra dışı bir plan kuruyorlar. Filmin konusu basitçe bu. Konusu filmin çok övebileceğimiz taraflarından değil. Çok klişe bir hikaye. Kötü adamlar var ve iyi adamlar bir şekilde bazı objelerin kötü adamların eline geçmesini engelliyor. Beğendiğimiz taraflardan başlayalım. Guy Ritchie'nin yönetmenlik tekniğini bilen kişiler zaten nasıl hızlı filmler çektiğini, bunların birçoğunun da kalburüstü iyi filmler olduğunu söyleyebiliriz. Mesela Sherlock Holmes'ten tutun Snatch gibi filmler ve dahası. Tabii bunların hepsi çok mükemmel, yani çok gelmiş geçmiş en iyi aksiyon filmleri arasında yer alamaz ama birkaç tane filmi, özellikle Sherlock Holmes ve Snatch'i öne çıkardım. Bu iki film bence en iyi aksiyon listelerinde yer alabilecek kalitede filmlerdi. Ki Snatch filminde Jason Statham'da yer alıyordu. Mesela Kral Arthur'un 2017 versiyonu bir filmi vardı. Bu da aynı ölçüde başarılı olmayan, açıkçası benim için de bazı bir iki noktası dışında başarısız bir filmdi. Bu filmde de Guy Ritchie'den beklediğimiz tempoyu alıyoruz. Tempo burada hız açısından olumlu. Her ne kadar aksiyon sahneleri çok fazla olmasa da şunu söyleyebiliriz ki diyalogların akışı izleyiciyi sıkmıyor. Film zaten bazı noktalarda kendini çok ciddiye alan bir tavırda sergilemiyor. Bir aksiyon filmi, kafa dağıtmaya çalıştığınız bir film izlediğinizin farkındasınız. Bu filmde sizi çok da kendini ciddiye alan bir şekilde sunmuyor. Yani bu filmin kendini ciddiye almaması aslında sizi, yani izleyicisini de çok fazla açıkçası hayal kırıklığına uğratmıyor. Çünkü ne tür bir film izlediğinizi biliyorsunuz ve izlediğiniz bu filmin ciddi olmaması sizi sıkmıyor, aksine sizi eğlendiriyor. Bu da olumlu noktalarından bir tanesiydi. Bahsetmem gereken diğer bir olumlu nokta ise filmin çekim lokasyonlarından birinin Antalya olması. Az önce bahsettik ya, bazı Türk oyuncuların da kasta olduğunu söylemiştik. En ünlü iki tanesini söylemiştik. Kaan Urganlioğlu ve Ergun Kuyucu gibi isimler, bu en bilindik Türk aktörlerden bu kastaki de filmde yer alıyorlardı ve filmin bir kısmı Antalya'da çekilmişti. Açıkçası ben bu filmde Antalya'nın yansıtılmasını bir Türk olarak beğendim. Mesela vardı. Sanıyorum James Bond'un bir filmindeydi. İstanbul'da bir yeri gösteriyorlardı ve tamamen Orta Doğu ülkesi gibi yansıtmışlardı. Burada öyle bir durum yok. Bence hakkını vererek Antalya'yı yansıtmışlar ve otantik lokasyon olarak da filmin hikayesine de eklemiş Antalya'nın filmde oluşu. Beğenmediğim noktalardan bahsedecek olursak, dedik ya işte filmin konusu gerçekten çok klişe, dediğimiz gibi. Bir kötü adam var, işte dünyanın düzenini bozmaya çalışıyor ve iyi adamlar bunu engellemeye çalışıyor. Kısaca ve basitçe konu bu. Belki hayal kırıklığına uğrayabileceğimiz noktalardan bir tanesi aksiyon sahnelerinin çok fazla olmaması, dolu olmaması ve aksiyon sahnelerindeki koreografilerin çok fazla kompleks olmaması eleştirilebilir ama yine de Statham ve diğer karakterler bu var olan aksiyon sahnelerini güzel bir şekilde satıyorlar açıkçası. Ama yine de daha iyi olabilirdi ve filmde R-rated olmaması, yani sanıyorum 6 yaş üstü bir oran verilmiş film. 6 yaş üstü olması da bir de şiddetin dozunun filmde azaltılmasına neden olmuş. Ve
Yani bu filmi sinemada izleseniz ne kaybedersiniz ve izlemek zorunda mısınız diye düşündüğünüz zaman bu film direkt streaming servisine, streaming platformlarına gelmiş olsa, Netflix, Amazon gibi izlediğimiz filmlerden belki bir tık daha iyi olabilir birçoğundan. Yani bazı streaming filmleri de bu filmden aksiyon vesaire anlamında daha da iyi olabilir. Sinemada izlemeseniz bir şey kaybetmezsiniz. Fakat sinemaya gitmek istiyorum diyorsanız ve alternatiflerinizden biri buysa, bir aksiyon filmi izlemek istiyorsanız ve sonunda eğlenip kafa dağıtıp çıkabileceğinizi izliyorsanız gerçekten bence iyi bir seçenek. Yani ne diyebilirim ki, Jason Statham seven birisiyseniz veya Guy Ritchie'nin işlerine aşinaysanız, Guy Ritchie'nin işleri arasında ortalama bir film olduğunu söyleyebilirim. Operation Fortune benim için vasatüstü bir filmdir. Bu videoluk benim bahsedeceklerim bu kadar. Filmi izlediniz mi? İzlediyseniz veya izlemeyi düşünüyorsanız aşağıda yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.